Devlerin maçlarından kaçtığımız, majör liglere bulaşmadığımız 19 Aralık Cuma bülteninden 3 maçın net ve saha içi analiziyle karşınızdayız. Her gün saat 4'te buradayız. Videoyu beğenip kanala abone olmanız yeterli. Vakit kaybetmeden ilk maçımızla başlayalım. Esenler Erokspor 1. Lig'de Sarıyer'i ağırlayacak. Erok cephesine baktığımızda 17 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet alırken 40 gol atıp kalesinde 19 gol gördü. 32 puanla 3. sırada lider Ahmet'le arasında 3 puanlık bir fark var. Sarıyer cephesine baktığımızda ise köklü Sarıyer'de işler hiç iyi gitmiyor. 17 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 10 mağlubiyet alan Sarıyer 17 gol atarken kalesinde 24 gol gördü. 17 puanla Adana Demir ve Hatay'dan sonra 18. sırada. Hatay ve Adana Demir Hatay 5 puanda, Adana Demir eksi 28 puanda. Bu iki takımı saymadığımızda Sarıyer şu anda 1. Ligin en formsuz takımı diyebiliriz. Maçın önemli notları gelsin, onları konuşalım. Elekspor'a baktığımızda iç sahada maç başına 2.2 puan ortalamasına sahip ve iç sahada oynadığı maçlarda sadece 3.1'lik bir gol ortalaması var. Çok skorer bir Erok var. En fazla gol attıkları periyot ise burası dikkat çekici. 71 ve 90 periyodunda, yani o 20, maçın son 20 dakikasında 15 gol atan bir Erok var. Sarıyer ise deplasmanlarda sadece 1 puan ortalamasıyla oynuyor. Ve maç başına ortalama yediği gol 1.56, yani 1,5 gol yiyor diyebiliriz. Deplasmanda yedikleri gollerin en fazlasını, yani %29'unu maçın son 10 dakikalık periyodunda yediler. Yani son 10 dakikalık periyotta maçın son dilimlerinde Sarıyer oyundan düşüyor. Ben ne bekliyorum bu mücadelede? Sarıyer için artık biraz daha böyle bir büyük takımı yenip umutlanma maçlarından biri diyebiliriz. Erok'u gözüne kestirmiş olabilir ama iç sahada oynayan bir Erok bence çok doğru bir rakip değil. Sarıyer burada açılmak zorunda. Farklı bir alternatifi yok. Artık beraberlik beklentisi olmayacak bir Sarıyer var. O yüzden Sarıyer burada sansasyonel bir galibiyet kovalayacaktır. Açılan Sarıyer'e de 3.1'lik bir gol ortalaması olan Erok 2 gol atacağını düşünüyorum. Benim bu maç özelindeki ana ve tek tercihim Esenler Erokspor'un Sarıyer ağlarına minimum 2 gol atacağı yönünde. Ev 1.5 üstü bence bu mücadelede çok iyi duruyor. Bu arada günün kale maçı, öne çıkan ikilisi, canlı tercihleri ve en çok hata yapılan yer kasa yönetimiyle ilgili detayları WhatsApp grubumuzda paylaşıyorum. Bilgi almak isteyenler sol alt köşedeki numaradan bize yazabilir. Şimdi ikinci maçımıza geçelim. İkinci maçımızda Ado Denek PSV 2'yi ağırlayacak. Öncelikle bir güncel durumlara bakalım. Daha sonrasında notlarımızı konuşacağız. Denek cephesine baktığımızda 19 maçta 17 galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet alırken 55 gol atıp kalesinde 14 gol gördü. 52 puanla lider durumda. PSV cephesine baktığımızda ise 20 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Young PSV 39 gol atarken kalesinde 38 gol gördü. 31 puanla 5. sırada, onlar da playoff'u kovalıyor diyebiliriz. Notlarımız gelsin. İç sahada 9'da 9 yapan bir Denak var ve ortalama tek başına 3 gol ile oynuyor. Hiç fire vermediler. Beraberlikleri bile yok. Ama burada yedikleri gol ortalaması da 1. Yani aslına bakarsak atıp yiyen bir Denak var diyebiliriz. Maçın yani Denak ve Young PSV mücadelesinin piyasalardaki gol beklentisi ise 3.89. Yani ortalama 4 gol beklentisi olan bir maç. PSV 2 cephesine baktığımızda ise deplasmanlarda 2.3 gol yeme ortalamasıyla oynarken deplasmanda gol atma istatistiği de oldukça iyi. Yani deplasmanlarda ortalama 2 gol atan bir Young PSV var. Baktığımızda iki takımın da hedefi var. Ado Denak özellikle şampiyonluk için en büyük aday. Kambur'la arasındaki puan farkını da açtı. Benim bu mücadeleden beklentim ise şu: Young PSV cephesine baktığımızda ise bunlar da geri adım atan bir takım değil. Yani böyle Ado Deneg'e kapanayım, buradan bir puan alayım gibi bir oyun mantalitesi yok ki zaten PSV'nin ana takımı daha sonra Avrupa'ya transfer için kurulan bir takım Young PSV. O yüzden onlar da Denak mücadelesinde kendi oyunlarını oynayacaklardır ve hücumda görebileceğimiz yer yer topun PSV'ye döndüğü zamanlar olabilir bu mücadelede. Benim bu maçtaki tek beklentim 2.5 üstü yönünde. Veriler de bizi destekliyor. İki takımın oyun planları da tamamen hücuma yatkın. Yani isteseler de savunma yapamayan iki takımın mücadelesinde ben minimum 3 gol olacağını düşünüyorum. 2.5 üstü bence günün en önemli maçlarından, en iyi tahminlerinden biri diyebilirim. Şimdi üçüncü maçımıza geçelim ve orada neleri konuşacağız ona bakalım. Saat 11'de İngiltere Championship'te iki Galler takımı karşılaşacak. Bilmeyenler için Swansea ve Wrexham Birleşik Krallığa bağlı Galler'in takımları. Aslında İngiltere takımları değil. Öncelikle bir güncel durumlara bakalım. Swansea 21 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik, 10 mağlubiyet alırken 22 gol atıp kalesinde 29 gol gördü. 23 puanla 19. sırada.
Wrexham cephesine baktığımızda ise 21 maçta 6 galibiyet, 10 beraberlik, 5 mağlubiyet alan bir Wrexham var. 26 gol atıp kalesinde 25 gol gördü. Onlar da 28 puanla 15. sırada. Maçın önemli notları gelsin. Swansea maçlarına baktığımızda ortalama 2.4, Wrexham'da da 2.4'lük bir gol gerçekleşeni var. Yani bu takımların oynadığı maçlar 2.5 üstüne çok zor çıkıyor ama 1.5 üstünde kalabiliyor gibi bir veri çıkartabiliriz buradan. Maç başına Swansea ürettiği XG'de 0.82'lik bir gol beklentisine sahip. Wrexham ise 1.24. Swansea rakiplerine 1.25'lik bir gol beklentisi veriyor. Yani pozisyon veren bir Swansea var. Wrexham cephesinde de bu veri 1.50. Buradan ne çıkartıyoruz? Aslına bakarsak iki takım da pozisyon veren ve atakta olabilen takımlar. Öncelikle bir Wrexham'ın bir detayını aktarayım tahminden önce. Wrexham kasabası futbolla yaşayan bir kasaba ve Wrexham'a çok bağlı bir taraftar grubu var. Özellikle iç sahada oynadığı maçları denk gelirseniz izlemenizi tavsiye ederim. Çok keyifli bir taraftar grubu var. Oranın yerel takımı ve o kasabada yaşayan taraftarlar sadece Wrexham'ı tutar. Böyle bir mantaliteleri var. Ama deplasmanlarda Wrexham oyun planında biraz daha oyunu tutayım, bir tane atarsam kazanırım. En azından 1-1, 0-0 gibi beraberlik alayım takımlarından biri. Swansea dışında farklı bir takımla oynasaydı Wrexham bu maçı seçeceğimi çok düşünmüyorum ama Swansea pozisyona girebilen ve pozisyon verebilen bir takım. O yüzden burada iki takımın keyifli bir mücadelesi olacağını düşünüyorum ben. Wrexham cephesinden bir gol gelirse açılan Swansea'ya Wrexham 2'ye atabilir. Swansea cephesinde bir gol gelirse ise Swansea kapanıp Wrexham üstüne gidebilir ama Swansea kapanmayı çok becerebilen bir takım olmadığı için benim bu maçtan beklentim 1-1, maksimum 2-1 bandında bir maç bekliyorum. Ana tercihim 1.5 üstü. Bu verilerle iddia.com üzerinde 1.5 üstü kıymetli bir oranı olabilir diye düşünüyorum. Ben 1.5 üstüne değerlendireceğim. Oran yükseltmek isteyenler anlattıklarıma paralel karşılıklı gol varı değerlendirebilir. 2-3 golü değerlendirebilir ama benim ana tercihim 1.5 üstü yönünde olacak. Ben kuponuma bu şekilde ekleyeceğim. Kuponumu ekleyeceğim demişken ben bu maçları değerlendirirken iddia.com'da 303-852 numaralı Gözde Göl bayisini kullanıyorum. Canlı tercihler ve maç önü değerlendirmeler için Telegram tarafında da aynı sistemi uyguluyoruz zaten. Grupta bizimle maçları değerlendirmek isteyenler bayisini üst tarafta bulunan 303-852 numaralı bayiye taşıyıp ekran görüntüsüyle birlikte bize ulaşabilir. Şimdi canlı tahtamıza geçelim ve oradaki fırsatlarımıza bakalım. Canlı tahtamızda Paderborn-Darmstadt mücadelesinde ikinci yarı golü, Cambur-Maastricht mücadelesinde Cambur'un golünü, Charleroi-Genk mücadelesinde ise ikinci yarı golü değerlendireceğim. Günün kalesi öne çıkan ikililer, canlı maçlar ve iddiada en çok hata yapılan kasa yönetimi için WhatsApp grubumuzdan destek alabilirsiniz. Bilgi almak isteyenler sol alt köşede bulunan 0543 417 7530 numarasından bize ulaşabilir. Bugünlük analizlerimiz bu şekilde. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Her gün saat 4'te yeni analizlerle buradayız. Yarın görüşmek üzere. Futbol şansı sizinle olsun.